Yutulan Yıldız. Bölüm 491, Bir insanı kurtarmak için bir ok. Blood River dünyası. Güçlülerin bulutlar gibi olduğu ve ölümsüzlerin bile olduğu bir yerdi. Luo Feng yaklaşmakta olan dünyaya baktı. Son derece ihtiyatlı olmalıyım ve kesinlikle kimliğimi açıklamamalıyım. Tırnak işareti. Ama bu çok tuhaf. Tırnak işareti. Sanal evrenin gücüyle Kan Nehri dünyasını temizlemek çok basit olmalı. Kolayca bu kadar güce sahip olduklarına göre neden dünyaya hükmetmek yerine uzaydan gözlem yapmak için gök erozyonu sarayı inşa etmeyi seçtiler? Luo Feng şüpheliydi. Bu, evrendeki büyük bir gücün tutumuna pek benzemiyordu. Bu benim umursayacağım bir şey değil. Luo Feng başını salladı. 3 saat sonra, normal bir göktaşı görünümündeki otomat gemisi sonunda Blood River dünyasının atmosferine girdi. Daha fazla ilerleyemem. Bir düşünceyle geminin kamera kapısından dışarı uçtu ve Babata'ya gemiyi deposunda tutmasını sağladı. Kan Nehri dünyası. Toplam 18 bulut katmanı var. Misyonun tanıtımına bakıldığında tüm dünyanın genel bir tanıtımı vardı. Blood River dünyasının atmosferinde toplam 18 bulut katmanı vardı. Kişi ne kadar yükseğe çıkarsa, baskı da o kadar büyük olur. Yalnızca evren seviyeleri vücutlarını 18 katmanın tamamından geçmek için kullanabilirdi. Ancak Blood River dünyasının yerlileri en fazla 18 seviyeye kadar uçarlar ve daha ileri gitmeye cesaret edemezler. Çünkü cennetin dışındaki klanın, dünyayı terk eder etmez tüm Kan Nehri yerlilerini öldüreceğini biliyorlar. 18 katmanı bırakıp canlı olarak dönen hiç kimse hayatta kalmamıştı. Bulut katmanlarının dışındaki uzayda endişelenmeme gerek yok. Ancak bu bulut katmanlarında bazı yerlilerle karşılaşabilirim. Luo Feng'in siyah zırhı ve botlarından oluşan tüm vücudu, sırtındaki bıçak ve kalkanla birlikte normal bir Kan Nehri dünya savaşçısının görünüşüne çok benziyordu. 18 katmandan itibaren korkunç derecede güçlü yerçekimini takip etti ve çılgınca aşağıya doğru daldı. Ne kadar güçlü bir yerçekimi. Bu kadar güçlü bir yerçekimiyle yalnızca yıldız seviyeleri uçabilir. Luo Feng içeride hesapladı. Yıldız gezgininin vücudundaki manyetik alan, bu güçlü çekim kuvvetiyle hiçbir şekilde mücadele edemez. Su. Luo Feng 18 katmandan aşağıya doğru kayan bir yıldız gibi oldu. Aşağı indikçe hızı artıyordu. Sonunda normal bir iniş hızını kontrol etti ve korudu. 15 dakikalık inişten sonra nihayet bir bulut katmanını kırdı. Sonunda Kan Nehri dünyasının manzarası ondan önce ortaya çıktı. Hua! Luo Feng şokla haykırmadan edemedi. Hemen altında uçsuz bucaksız bir dağ sırası ve orman vardı. Bakışlarıyla bu antik ormanın en az 10.000 kilometrekarelik bir alana sahip olduğunu tespit edebildi. Kenarlarında küçük silüetler görülebiliyordu. Bunlar şehirlerdi. Kadim orman ve sıra dağlar göklerden gelen bir misafiri karşıladı. Ormanlık dağ silsilesine inerken, bu siyah silüetin enerji dalgaları anında ağaç dallarını ve yapraklarını ayırıyor. Sonunda yavaşladı ve yavaş yavaş yere inerek yerdeki çürük yaprakların üzerine indi. Ne kadar korkunç bir yerçekimi. Blood River dünyasının normal insanları için bu baskıya dayanabilmek, en azından yıldız gezgini seviyesinde olmaları gerektiği anlamına geliyor. Luo Feng orada durdu ve kafasında hesapladı. Buradaki hava, evren enerjileri tarafından üretiliyor. Dolayısıyla havanın vücut üzerinde şok edici güçlendirici etkileri var. Bu Kan Nehri dünyasının bu kadar çok güçlü savaşçıya sahip olmasına şaşmamalı.
Evrenin gizli bir bölgesinde yaşamak, vücutlarının son derece güçlü olmasına neden oldu ve ayrıca eğitimleri dışarıya göre daha kolay hale getirdi. Ancak gizli bir bölgede oldukları için kaderleri çoktan belirlenmişti. Ölümsüz olsalar bile, geniş evreni keşfetmek için gizli bölgeyi terk edemediler. Tabii ölümsüzler sanal evren şirketine katılmadıkça. Luo Feng düşündü. Ancak bu kadim ormanın çürüyen kokusuna ve kokusuna dayanmak zordur. Şu anda, Luo Feng'den yaklaşık 2000 metre uzakta, 20 kişinin sarılmasını gerektiren kalın, bükülmüş bir ağaç, insan yüzüne sahip yeşim yeşili bir yılanla sarılmıştı. Bu tuhaf varlığın yüzünün burnu yoktu. Sadece gözleri ve ağzı vardı. Ağaçların sarmaşıklarının arasından 2000 metre uzaktaki silüete bakıyordu. Sila, delici bir ses Luo Feng'in kulaklarını delip geçiyor gibiydi. Eş zamanlı olarak, 60 metre uzunluğunda yeşim yeşili bir yılan kişi bir ışık bulanıklığı haline geldi ve hemen Luo Feng'in yanında belirdi. Ağız şiddetli bir şekilde genişçe açıldı ve Luo Feng'i yutmaya çalışan 3 ila 4 metre çapında bir kara delik açıldı. Luo Feng döndü. Bıçak gibi gözleriyle vahşi yılan yaratığına baktı. Bu yaratık en az 20 katlı bir bina kadar uzundu. Luo Feng onunla kıyaslandığında bir noktadan başka bir şey değildi. Ancak Luo Feng baktığında yılan kişinin ifadesi şok ve korkuya dönüştü. HMPH. Luo Feng soğuk bir şekilde homurdandı. Gümbürtü. Bu varlık havada tüm gücünü kaybetmişti. Başlangıçtaki atalet nedeniyle, sert bir şekilde yere düşmeden önce kalın ağacın gövdesine çarptı. Devasa bedeni yere indiğinde, orada hareketsiz yatarken insan yüzünden gözlerinden koyu yeşil kan sızdı. Kan Nehri dünyasının yerlileri vahşi hayvanlara böyle mi diyorlar? Bu, güç seviyesi 5 veya 6 yıldız seviyesinde olan bir canavardan başka bir şey değil. Luo Feng düşündü. Beni aramak intihar gibi bir şey olsa gerek. Luo Feng tamamen bilinç gücünü kullanarak ona baskı yaptı. Anında onu ezdi ve anında bayılmasına neden oldu. Luo Feng'in bilinci son derece güçlüydü. Zirvedeki bir alan lordununkiyle karşılaştırılabilecek düzeydeydi. Bilinç baskısı, bu büyük güce sahip olanlar arasındaki en belirgin farktı. Eğer bunu evrensel düzeyde baskı yapmak için kullansaydı, yapabileceği en fazla şey o kişiyi rahatsız etmek olurdu. Ancak 2 seviye altındaki bir yıldız seviyesine karşı tek bir bakışla anında içeriden parçalanmasına neden oldu. Rastgele bir vahşi canavarın zaten yıldız seviyesi 5 veya 6 gücü var. Gizli bir bölgede yaşamak, gerçekten de cennet tarafından kutsanmış olmalı. Luo Feng uzaklara baktı. Önce ormandan çıkıp en yakın şehre gitmem gerekiyor. Ancak bir şehre gittiğimde Kan Nehri kristalini hızlıca arayabileceğim. Kan Nehri kristali, bu dünyanın özel bir hazine ürünüydü. Su. Luo Feng bulanık bir görüntü bıraktı ve hemen uzakta kayboldu. Sırada ormanının kenarında bir ekip ileri doğru gidiyordu. Genç efendi, ilk defa vahşi hayvan ormanına çıkıyorsunuz. Dikkatsiz olmayın. Sadece dış kenarları keşfetmek, dışarıdaki canavarları öldürmek ve eğitim yeterli olacaktır. Yaklaşık 1,8 metre boyunda, güçlü ve sağlam, olgun bir adam kendi lehçesiyle konuştu. Zırhı kalın kollarını ortaya çıkarıyordu ve yüzü sakalla kaplıydı. Kahverengi gözleri ise özle doluydu. Gök gürültüsü amca, sen etraftayken endişelenecek ne var? Takımın içinden gümüş zırh giymiş. Alnında mor bir gravür bulunan bir genç mutlulukla gülüp şunları söyledi.
Bu genç gelişigüzel bir şekilde siyah bir yay taşıyordu ve sırtında oklarla dolu bir sadak vardı. Bu güçlü ve dayanıklı adam gülümsemeden edemedi. Ama ani bir kokuyla ifadesi değişti ve yavaşça şöyle dedi. Herkes dikkatli olsun. Burası Mangu canavarının bölgesi olmalı. Mangu canavarı mı? Tırnak işareti. Ekipteki gardiyanların ifadeleri ciddileşti ama yine de rahatlardı. Bu vahşi hayvanlara karşı dikkatsiz olamazlardı. Bu, Kan Nehri dünyasında uzun zaman önce söylenmiş bir sözdü. Ancak ne kadar güçlü olursa olsun. Bu muhafızlar bir konuda netti. Ekipleri dikkatli olduğu sürece bu canavarları öldürmek kolaydı. Mangu canavarı mı? Bana bırak. Gençler çok heyecanlıydı. Genç efendi. Tandır amca kaşlarını çattı. Sorun değil. Genç zaten ok kılıfından bir ok çekmişti. Yayını kaldırdı ve ateş etmeye hazırlandı. Ekip dikkatle yaklaştı. Bir süre sonra, ekip bitki ve ağaçların yanından geçerken nehrin kıyısında siyah zırhlı, sıska bir gencin sırtında kalkan olduğunu gördü. Ellerinde tadını çıkardığı mangalda et vardı. Bu sırada uzaktan, devasa gri bir bulanık silut yaklaşıyordu ve bu, tüm ekibin şokla zıplamasına neden oldu. Ve nehir kenarında oturan sıska genç bir şeyler fark etmiş gibiydi. Aptal, devasa gri silüete bakmak için başını çevirdi. Ölümü arıyorum. Tırnak işareti. Ekip olaya tanık oldu. Tüm gardiyanlar, vahşi canavar ormanına giren bu aptal gencin kesinlikle hiçbir deneyimi olmayan bir serseri olduğunu biliyordu. Aksi halde neden saldıran Mangu canavarına aptalca baksın ki? Gerçek bir savaşçı öncelikle önceden hazırlanır ve uygun bir araziye taşınırdı. En azından boş boş oturmamak. Mangu canavarı gökyüzü seviyesinde bir vahşi canavardır. Gök gürültüsü amcası kükredi. Çiyu. Tırnak işareti. Siyah bir ışık anında havayı delip geçerek gri silüete çarptı. O gri silüet acı dolu bir çığlık attı ve anında bükülüp yere düştü. Tüylü bir piçti. Tek şey sadece bir pençesinin olmasıydı. Ancak bu pençe tüm vücudu kadar büyüktü. Vücuduna bir ok saplandı ve yaradan kırmızı kan fışkırdı. Su indiği anda acı çığlıkları attı ve öfkeyle takıma doğru koştu. Çiyu. O gümüş gencin ifadesi ciddileşti. Alnındaki mor oyma ışıkla hafifçe parlıyordu. Eli bir hayalet gibiydi. Hızla başka bir ok çekip ateş etti. Ancak bu sefer hazırlanan Mangu canavarı vücudunu büktü ve keskin pençesini sallayarak o siyah ışığı uzaklaştırdı. Kükreme. Bu güçlü ve sağlam adam belinden iki baltayı sallıyor ve kollarını şiddetle çaprazlıyordu. Gümbürtü. Sanki havada bir balta belirip Mangu canavarının vücudunu kesmiş gibi görünüyordu. Bundan sonra tek balta ortadan kayboldu ve o güçlü ve sağlam adam çoktan Mangu canavarının 10 metre arkasına ulaşmıştı. Baba! Mangu canavarı anında havadan düştü ve organlarından taze kan akarken ikiye bölündü. Gök gürültüsü amcası kesinlikle çok güçlü. Hem de çok güçlü. Gümüş zırhlı genç heyecanla alkışladı. Gelecekte dikkatsiz davranmayın. Mangu canavarının iki kozu var. Biri pençeleri, diğeri ise zehirli nefesi. Bu Mangu canavarı çoktan gökyüzü seviyesine ulaştı. Eğer yaklaşıp gazını serbest bırakırsa bu sorun yaratır. Güçlü ve sağlam adam ders veriyordu ve aynı zamanda muhafızlarına canavarın malzemelerini ve özünü çıkarmaları talimatını veriyordu. Evet. Diğer gardiyanlar hemen mutlu bir şekilde güldüler ve toplanmaya gittiler. Gümüş zırhlı genç, uzaktaki siyah zırhlı gence doğru yürüdü ve gülümsedi ve el salladı. Kendi yaşı ve tecrübesiyle gurur duyan bir ses tonuyla. "Abi sen nerelisin?
Bu sırada gümüş zırhlı genç bir kahraman ve kurtarıcı olma duygusunu hissediyordu. Onun bakış açısına göre eğer oku olmasaydı o siyah zırhlı genç ölmüş olacaktı. Teşekkürler. Luo Feng gümüş zırhlı gence baktı. Gülümsedi ve başını salladı. O mangu canavarı daha önce sadece 1 veya 2 yıldız seviyesinde bir güce sahipti. Sinsi saldırısı Luo Feng tarafından uzun zaman önce keşfedilmişti ve o dönüp onu yok etmeye hazırlanıyordu. Ama tutkulu gümüş zırhlı gencin onu kurtarmaya çalışacağını kim bilebilirdi? Fakat, Blood River dünyasının insanları güce tapsalar da hala bu masum gençlere sahiptiler. Önündeki bu heyecanlı gümüş zırhlı gence bakan Luo Feng, Kan Nehri dünyasına karşı büyük bir beklenti hissetti. Bölüm 492, Kırlangıç Tepesi. Bir süre sonra, Luo Feng bu ekiple birlikte kadim ormandan ayrıldı. Hiç sorun değil. Sanırım yeterince eğitim aldım. Geri dönebiliriz. Birlikte gideriz. Böylesi daha güvenli olur. Gümüş zırhlı genç bunu düşünürken çok heyecanlandı. Önündeki bu siyah zırhlı sıska genç belli ki daha az deneyime sahip biriydi ve tek başına keşfetmeye çıkarsa ölebilirdi. Eve döneceğine göre onu da yanlarında getirseler iyi olur. Birini kurtarma hissi iyi hissettiriyor. Gümüş zırhlı genç düşündü. Ah, kendimi tanıtmadım. Ben Nake. Ya sen? Gümüş zırhlı genç gülümsedi ve Luo Feng'e baktı. Adım Feng. Luo Feng cevapladı. Feng. Gümüş zırhlı genç başını salladı ve haykırdı. Aferin isim. Büyük kardeş Feng belli ki daha büyük. O zaman sana ağabey diyeceğim. Kırlangıç Tepesi şehrimize döndüğümüzde vaktin olursa sana etrafı gezdireceğim. Sonuçta şehirde büyüdüm. Kırlangıç Tepesi mi? Luo Feng gülümsedi ve başını salladı. Virtual Universe Company'nin verdiği bilgiye göre her ne kadar oldukça detaylı olsa da Blood River dünyası fazlasıyla geniş bir dünyaydı. Her şeyi açıklamanın imkanı yoktu. Her şeyin yalnızca kısa bir tanıtımını verebilirdi. Aynı zamanda, eğer sırların çoğunu çok fazla açıklarlarsa, çekirdek üyeler üzerinde aynı eğitim etkisine sahip olmayacaklardı. Bilgiye göre, Blood River dünyasında, kişinin gücü, zemin seviyesi, gökyüzü seviyesi, bulutlar seviyesi, etki alanı seviyesi, dünya seviyesi, ölümsüz ruh olarak ayrılıyordu. Aslında evrenin yıldız gezgini seviyesi, yıldız seviyesi, evren, etki alanı lordu, sektör lordu ve ölümsüz seviyesi ile çakışıyordu. Ve Blood River dünyasının şehirleri esas olarak bölgesel şehirlere veya dünya şehirlerine ayrılmıştı. Bölgesel şehir, bir bölgenin çekirdeğiydi. Bu bölgelerin her lideri kesinlikle bir etki alanı seviyesindeydi. Alan lordu. Dünya şehirleri dünyanın çekirdeğiydi ve bunların liderleri kesinlikle sektör lordlarıydı. Geniş Kan Nehri dünyasında, her dünya kentinin çapı 100 milyonlarca kilometre, hatta milyarlarca kilometre kadardı. Nüfus trilyonlar veya daha fazla arasında değişiyordu. Blood River dünyasında 10 milyondan fazla dünya şehri vardı. Bu dünya şehirlerinin üzerinde ölümsüz saraylar bile vardı. Ölümsüz sarayların sıralaması yüksektir ve normalde Kan Nehri dünyasının normal meselelerine müdahale etmezler. Görünüşe göre indiğim yer Kırlangıç Tümseyi bölgesine ait. Luo Feng şöyle düşündü. Kırlangıç Tümseyi bölgesel şehri, çevredeki 10 milyon kilometrelik bir çekirdek şehir olmalı ve şehir lideri büyük ihtimalle bir alan lordu savaşçısıdır. Kan Nehri kristallerine ihtiyacım var. Tırnak işareti. Ancak sanal evren şirketi tarafından verilen bilgiler kristaller hakkında hiçbir şey açıklamadı.
Sadece kristallerin dünyanın hazineleri olduğunu belirtiyor. Herhangi bir aptal bunların hazine olduğunu bilir. Sanal evren şirketi bu devasa kıtaya zaten Kan Nehri adını vermişti. Kan Nehri kristali son derece önemli olmaz mıydı? Luo Feng içeride hesapladı. Kan Nehri dünyasının uzun zamandır kendi kelime sistemi vardı. Şehre girdiğimde şehirde satın alabileceğim bazı kitaplar olmalı. Kristallerin detaylarını bu kitaplar sayesinde öğreneceğim. Büyü ve çeşitli teknikler sayesinde başkalarını sorgulayabiliyordu. Ancak bunları sormak, kitapları okumak kadar detaylı olmayacaktır. 10 milyon kilometre karelik bir alana sahip bir şehir kesinlikle gelişmiş olacak ve ihtiyacı olana sahip olacaktır. Gelişmiş yerlerde para birimi kesinlikle önemlidir. Hayvanları avlayarak elde ettiğim malzemelerin oldukça değerli olması gerekir. Luo Feng'in ne yapması gerektiğine dair uzun bir planı vardı. Sonuçta o bir yabancıydı. Kimliğinin gizli tutulması gerekiyordu. Blood River dünyasına yeni girdiği için dikkat çekmemesi daha iyiydi. Ormana ilk indiğinde doğrudan şehre doğru uçmamasının nedeni de buydu. Ormanda avlanmak ve malzeme toplamak ona biraz para kazandırabilirdi. Ve bu 10.000 kilometre karelik alan ormanı yalnızca normal bir vahşi hayvan ormanı olarak kabul edilebilirdi. Hayvanlar en fazla 8 veya 9 yıldız seviyesindeydi. Tek bir evren seviyesi yoktu. Gümüş zırhlı genç, uzun boylu ve sağlam yıldırım amcası ve diğer muhafızların hepsi onlara bakarken Luo Feng ile sohbet etti. Bu aptal küçük serseri. Kardeşler grubumuzun onu koruduğuna göre son derece şanslı olmalı. Genç efendi çok nazik. Ben olsaydım rahatsız olamazdım. Hehe. Kardeşler. Bundan bahsetmişken, az önce bu Feng'in kendisine doğru uçan mangu canavarına aptalca döndüğünü gördük. Yüzü şok ve korkuyla doluydu. O sahneye gülmeden edemiyorum. Haha. Bu aptal serserinin vahşi canavar ormanına girmeye nasıl cesaret ettiğini gerçekten bilmiyorum. Şanslıyız ki sadece dış bölgelerdeydik ve herhangi bir güçlü vahşi hayvanla karşılaşmadık. Aksi takdirde çoktan onların pisliği haline gelirdi. Gardiyanlar arkadan sohbet ediyordu. Kapa çeneni. Tırnak işareti. Uzun boylu ve sağlam yapılı gök gürültüsü amcası emretti. Koruma grubu hemen durdu. Dikkatli olun. Dönüş yolunda olmamıza rağmen hala gidilecek binlerce kilometre var. Etrafta genellikle haydutlar olur. Yüzbaşı, siz buradayken hangi küçük haydut bize yaklaşmaya cesaret edebilir? Tırnak işareti. Evet. Bu intihar olur. Uzun boylu ve sağlam adam Luo Feng'e baktı. Yolda kurtardıkları bu yabancıya karşı temkinli davrandı. Genç efendinin iyi kalbi onu çaresiz bıraktı. Çünkü bu dünyanın güçlülerin lehine olduğu çok açıktı. Her zaman her türlü entrika, arkadan bıçaklama ve katliam yaşandı. Böyle bir dünyada iyi kalpli olmak genç efendi için dezavantajlı bir durumdu. Usta genç efendiyi çok şımartır. Genç efendinin biraz zorluk yaşamasına izin vermeden önce olgunlaşmasını beklemek istiyor. Uzun, boylu ve sağlam adam başını salladı. Geniş düz yolda, puslu bir grup figür kükreyerek ve hızla ilerliyordu, bu. Luo Feng ve gümüş zırhlı çocuk Nako'dan oluşan bir ekipti, bir başka deyişle. Bir başka sözcük. Bir başka şey daha. Saatte yaklaşık 1000 kilometrelik bir hızı korumak. En fazla, dünya seviyesinde ileri seviyedeki bir grup savaşçı için gerçekten kolaydır. Bakın, uzakta Lord Yangang şehrimiz var. Biz hala ana şehirden yaklaşık 1 saat uzaktayız. Gümüş zırhlı genç adam yerel lehçeyle konuşarak
Uzaktaki devasa şehrin belirsiz hatlarını işaret etti. Luofeng aynı zamanda yerel bir lehçedir. Ancak tadı biraz daha az saftır. Evet, yaklaşık. Hızla ilerleyen Luofeng ve ekibi yerden gelen dalgalanmaları hissettiler, geriye dönüp baktıklarında arkalarında hızla yaklaşan büyük siyah bir gölge gördüler, diğerleri bunu çıplak gözle net göremeyebilirdi. Ancak Luo Feng bunu çıplak gözle net bir şekilde göremiyordu. Feng, arkalarında büyük bir ekibin olduğunu bir bakışta net bir şekilde görebiliyordu. Hepsi çeşitli evcilleştirilmiş hayvanlara biniyordu. Bu evcilleştirilmiş hayvanlar ya uzun boyluydu, ya da sırtlarında kanatları vardı ve son derece hızlı koşabiliyorlardı. Ehlileştirilmiş vahşi hayvanlar mı? Luo Feng bir bakışta binilen birçok evcilleştirilmiş canavardan bazılarının daha önce ormanda öldürdüğü evetler olduğunu fark etti. "Hadi yoldan çekilelim." İri yapılı adam bir mesajla bağırdı. Ekipler hemen yol kenarına doğru harekete geçti. Arkalarında, yüzlerce evcilleştirilmiş canavardan oluşan devasa bir ekip kükreyerek yanlarından geçiyordu. Ehlileştirilmiş bu hayvanların kalın toynakları ve keskin soğuk pençeleri yere basıp yerde bir toz patlamasına neden oldu ve bu toz hızla emildi. Güçlü yer çekiminin etkisiyle yere. "Haha, bu usta Nate değil mi?" Çevreyi fırtına gibi sert bir kahkaha kapladı. Aynı anda, az önce koşan devasa ekiple durdu. Aynı anda düzinelerce insan evcil hayvanları Luo'ya doğru sürdü. Feng ve diğerleri, o koşarak yaklaşırken gözleri parladı ve canavarlara binen düzinelerce savaşçı çoktan öndeydi. Bu süvari takımının lideri uzun boylu ve yakışıklı bir gençtir, kaplan gibi görünen ama 10 metreden uzun, pullarla kaplı tuhaf bir canavara binmektedir, yüzünde bir bakışla Nako'ya bakmaktadır, bu bir gerçek. Yu Fang, gümüş zırhlı genç adamın ifadesi değişti. TSK, dahi okçu korkuyor mu? Uzun boylu ve yakışıklı gencin ifadesi yavaş yavaş soğumaya başladı. Homurdanarak, "Seni şehir dışında yakalamamı beklemiyordun değil mi?" Tırnak işareti. Genç efendi Yufang. Tırnak işareti. Gürleyen bir ses yankılandı. Uzun boylu ve sağlam adam öne doğru bir adım attı. Uzun boylu ve yakışıklı gencin grubuna baktı ve ciddi bir şekilde şöyle dedi: "Ailemin efendisi ile Yu ailesinin bazı bağlantıları ve ilişkileri var. Umarım genç efendi Yu aceleci bir şey yapmaz. Şu anda konuşuyorum. Konuşmanın senin yerin olduğunu söylemiş miydim?" Uzun boylu ve yakışıklı genç öfkeyle kükredi ve ifadesi acı çekti. "Kaybol." Tırnak işareti. "Yu Fang, sen çeneni kapat." Gümüş zırhlı genç kükredi. "Haha. Saf ve nazik Nake. Durumu henüz anlamadın mı? Şehrin dışında baban gelip seni kurtaramaz." Uzun boylu ve yakışıklı gencin ifadesi zorlandı. Yüzündeki kaslar seyiriyordu ve gözleri zehirli bir yılanı andırıyordu. Soğuk soğuk bakıyordu. 6 yıl önce beni nasıl küçük düşürdüğünü unutmadım." Yanlarındaki Luo Feng kaşlarını çattı. Düşmanın partisi açıkça üstündü. Bu Yufang'ın arkasındaki büyük grup yalnızca 10 astan oluşuyordu. Bir yıldız seviyesi 9 ve 9 yıldız seviyesi 7 veya 8'ler vardı. Peki bu taraf? Nake'nin en güçlü savaşçısı. O gök gürültüsü amcası. Yalnızca 6 veya 7 seviyedeki bir yıldızdı. Başımız büyük belada. Uzun boylu ve sağlam yapılı gök gürültüsü amcası içten içe endişeliydi. Bu takımdaki savaşçılar Yu ailesinin en güçlülerinin yaklaşık yarısına sahip. Küçük bir çocuğu takip eden bu kadar çok güçlü savaşçı tuhaf görünüyor. "Kaptan, ne yapacağız?" Tırnak işareti. "Kaptan,
O genç efendi Yun'un arkasında. Ailedeki en güçlü 3 kişiden biri olan, damlayan kan kılıcı, savaşçısı var. O gök seviyesinde zirve savaşçısı. Sadece o bile bizi yok etmeye yeter. Ekip telaşlanmıştı. Gümüş zırhlı gencin gözleri kısıldı. Canavarın üzerindeki genç efendiye öfkeyle baktı ve kükredi. Yufang, neyin varsa, onu bana getir. Tırnak işareti. Ah, tıpkı gerçek bir savaşçı gibi. Ne büyük bir varlık. Uzun boylu ve yakışıklı genç homurdandı ve güldü. Ardından ifadesi değişti ve kükredi. Erkekler, bu grup insana iyi bir ders verin. Ancak onları öldürmeyin. Ben Yufang o kadar da gaddar değilim. Ayrıca, Nake'yi alın ve onu bağlayın. Onunla iyi bir bağ kurmak istiyorum. Tırnak işareti. Evet. Canavarların üzerindeki savaşçı grubu hep birlikte cevap verdi. Hua. Tırnak işareti. Uzun boylu ve sağlam yapılı gök gürültüsü amcası. Diğer muhafızlarla birlikte silahlarını birlikte salladı. Canavarın üzerindeki genç efendi soğuk bir şekilde güldü. Kim direnirse derhal öldürün. Elbette. Genç efendi Nake'yi öldürmeyin. Sonuçta o benim birlikte büyüdüğüm iyi kardeşim. Gitmek. Tırnak işareti. Cesur savaşçılardan oluşan grup anında canavarların arkasından uçtu ve Nake'nin küçük ekibine doğru yola çıktı. Bölüm 493, Zırh. Luo Feng o gümüş zırhlı gencin yanında durdu ve kaşlarını çattı. Kan Nehri dünyasına yeni inmişti. Kargaşaya neden olmak istemiyordu. Haha. Tırnak işareti. Direnen herkesi öldürün. O savaşçı grubunun hepsi çılgınca güldü ve uçup gitti. Özellikle de kan kırmızısı bir zırh giymiş. 2 koyu kırmızı bıçak taşıyan sıska adam. Gümüş zırhlı gencin muhafız ekibine baktı. Bakışları uzun ve sağlam Yıldırım amcaya odaklandı. Bu tarafta uzun boylu ve sağlam yapılı gök gürültüsü amcası ve muhafızların çirkin ifadeleri vardı. Misilleme yapmak istediler ama cesaret edemediler. Gümüş zırhlı genç Nake öfkeyle dişlerini gıcırdatmaktan başka bir şey yapamıyordu. Gürültü. Tırnak işareti. Sıska adamla birlikte uçup giden savaşçı grubunun hepsi aniden durdu. Kaybol. Tırnak işareti. Neredeyse gök gürültüsü tanrısının kükremesine benziyordu. Önlerindeki 10 kişi bunun zihinlerinde yankılandığını hissetti. Üzerlerine korkunç bir baskı iniyormuş gibi. Hepsi karşı koyamadıkları bir baskı hissine kapıldılar. Bu, onları yok etmek üzere olan türden bir baskıydı. Kaybol, kaybol, kaybol. Bu kükreme zihinlerinde yankılanıyordu. Savaşçı grubu hemen havadan indi ve saldırmadı. Hadi gidelim. Sıska adam gümüş zırhlı genç takımına baktı ve emir verdi. Hadi gidelim. Genç de gümüş zırhlı genç Nake'ye bakarak bağırdı. Daha önce kibirli ve gururlu olan ekibin aniden dönüp ayrıldığını görünce, Nake ve astları, hatta gök gürültüsü amcası bile şaşkına dönmüş ve şüphelenmişti. Neden gittiler? Tırnak işareti. Bu. Tırnak işareti. Yeni mi gidiyorlar? Gardiyanlar bu krizden yeni kurtulduklarına inanamadılar. İmkansız. Gümüş zırhlı genç geniş gözlerle baktı. Yufang o piç beni öylece bırakacak kadar nazik değil. Bize gizlice yardım eden güçlü bir savaşçı var. Uzun boylu ve sağlam yapılı gök gürültüsü amcası. Yavaşça söyledi ve bundan çok emindi. Güçlü savaşçı. Tırnak işareti. Nake'nin de aralarında bulunduğu gardiyanlar uzun boylu ve sağlam adama merakla baktılar. Yıldırım amca, başka birinin daha olduğunu mu söylüyorsun? Gümüş zırhlı genç şüpheliydi. Tandır amca başını salladı ve şunu vurguladı. 3 olasılık var. Birincisi ustadır.
Seni hep şımartmıştır. Seni gizlice korumak için mutlak bir savaşçı ayarlamış olabilir. Bunun üzerine etraftaki gardiyanlar başlarını salladılar. Başlangıçta şüpheci olan Nake bile bir süre sonra ona inanmaya başladı. İkincisi ise gizemli bir mutlak savaşçının bize gizlice yardım etmesi. Tandır amca. Üçüncüsü, Yu ailesi ekibinden birinin bize yardım etmesi. Dedi. 1 ve 2. Mantıklıydı ama Yu ailesinden birinin bize yardım ettiğini mi söyledin? Nake şok olmuştu. Kaptan, bu olamaz. Koruma grubu buna inanamadı. Keşfetmedin mi? Daha önce tek başına buraya gelen 10 kişide damlayan kan bıçağı ve 9 büyük muhafız vardı. Uzun, boylu ve sağlam gök gürültüsü amcası vurguladı. Uzaktaki büyük ekibe baktığımızda, ekipte 100'den fazla kişi vardı ama sadece 10 kişi o kadar güçlüydü. Geri kalanların arasında hala birçok güçlü savaşçı olmalı. Önemli bir şey olmasaydı kesinlikle bu kadar güçlü savaşçı göndermezlerdi. Kim bilir? Grubun gerçek lideri takımın içindeydi. Tandır amca ciddi bir şekilde söyledi. Yapmaları gereken acil işleri vardı. Yapacak işleri varken bu tür tartışmalara girmek istedikleri en kötü şeydi. O lider memnun olmamış ve hepsine geri dönme emri vermiş olabilir. HIMM. Tırnak işareti. Mantıklı. Koruma grubu başını salladı. Gök gürültüsü amcası çok etkileyici. Gümüş zırhlı genç Nake gülerken iltifat etti. Ancak hala çok sayıda güçlü savaşçıyı merak ediyorum ve savaşçıların çoğu başka güçlerdendi. Bu kadar güçlü bir ekip. Ne yapıyorlardı? Yıldırım amca kaşlarını çattı. Aile lideri çıksa bile bu kadar çok savaşçı getirmez. Çok önemli bir şey olmalı. Yufang hızla adamlarını büyük gruba yeniden katılmaya götürüyordu. 3. Amca, daha önce hangi savaşçı gizlice onlara yardım ediyordu? Sen ona uygun değil misin? Yufang yanındaki sıska adama baktı. O sıska adam, Yufang ailesinin en iyi 3 savaşçısından biriydi. Damlayan kanlı kılıç Yuyanta ismiyle o. Yıldız seviyesi 9 mutlak bir savaşçıydı. Aynı seviyedekiler arasında bile güçlüydü. Sıska adam Yuyanta'nın gözleri korkuyla doluyken seyirdi. Dedi ki, Yufang, o gizli savaşçı son derece güçlüydü. Eğer kimseyi öldürmemek için kendini kontrol etmeseydi, ben çoktan ölmüş olurdum. Ne? Yufang'ın gözleri genişçe baktı. Tanrım, o. Yufang kara düzeyinde, yıldız gezgini, bir savaşçıydı. Yani tehlikeyi kesinlikle hissedebiliyordu. Ancak 3. Amcası gökyüzü seviyesinde, yıldız seviyesinde, zirve savaşçısıydı. Eğer o bile düşmanın onu hareket bile etmeden kolayca öldürebileceğini hissetmişse, o zaman o gizli savaşçı korkunç derecede güçlü olmalıydı. Bu kişi tam olarak hangi seviyedeydi? Bulut seviyesinde. Yufang başını salladı. Bulut seviyesi bile bu kadar güçlü olamaz. Bulut seviyeleri o kadar güçlü değil. Bir bulut seviyesi bilincini kullanarak bize baskı yapamaz ve bizi direnemez hale getiremez. Sıska. Adam Yuyanta başını salladı ve şöyle dedi. Sanırım, gizli savaşçı bir etki alanı düzeyinde olmalı. Gruba anında nasıl baskı uygulayabildiğine ve onları öldürmediğine bakıldığında, baskı üzerindeki kontrolü çok hassas ve kontrollü. Alan seviyeleri arasında bile oldukça güçlü olmalı. Etki alanı düzeyinde mi? Yufang şaşkına döndü. Kırlangıç tümseyi, 10 milyonluk bir alana ve trilyonlarca nüfusa sahipti. Kırlangıç tümseyinin lideri alan düzeyindeydi. Alan lordu. Bu seviyede. O zaten kırlangıç tümseyi bölgesinde mutlak bir varlıktı. Ona bulaşabilecek hiçbir aile yoktu.
O sadece harekete geçip aileleri yok edebilirdi. O serseri Nake, onu koruyacak bu kadar güçlü bir varlığı nasıl buldu? Yufang buna inanamadı. Yufang, grubunuz acele edin ve takıma dönün. Vakit kaybetmeyin. Yanta, bu sefer tüm gücümüzü kullanıyoruz. Yaptığımız şeyin önemini bilmiyor musun? O küçük çocuk Yufang'la vakit mi harcadın? HMPH. Zihinlerinde eski bir ses yankılanıyordu. Amca, rapor etmemiz gereken şeyler var. Yuyanta iletişim kurdu. Konuşmak. Tırnak işareti. Amca, Na ailesinin genç efendisine bir ders vermek için oraya gittiğimizde bir şeyi keşfettik. Ona Ken'in arkasında alan düzeyinde korkunç bir savaşçı vardı. Tırnak işareti. Alan düzeyinde mi? O sert, yaşlı ses aniden kekeledi. Evet. Bunun etki alanı düzeyinde olduğuna ne kadar garantiniz var? O yaşlı ses buna inanamadı. Bir hata mı yaptın? Tırnak işareti. %99 eminim. Hepimizi parçalamak ve direnemez hale getirmek için yalnızca bilinç baskısını kullanabilmek. Bunu yalnızca etki alanı düzeyleri yapabilir. Yuyanta saygılı bir şekilde rapor verdi. Kim o? Yaşlı ses endişeyle sordu. Bir etki alanı düzeyi, bir bölgedeki güç hiyerarşisini tamamen değiştirebilir. Eğer bu güçlü bir etki alanı seviyesi ise, etki alanı lordu, o zaman mevcut liderden bile kurtulabilir ve Tanrı Sarayı'nın tanınmasını sağlayabilir. Bu noktada hemen yeni şehrin lideri olabilir. Belli değil. Belki ekibinin içinde saklanıyordu ya da göremediğimiz bir yerdeydi. Bizden çok daha güçlüydü. Bu yüzden emin olamadım. Yuyanta dedi. HIMM. Geri döndüğümüzde bunu açıkça halletmeliyiz. Ama önce şehre dönelim. Evet. Tırnak işareti. Yu ailesinden gelen geniş ekip hızla ilerledi. Etki alanı düzeyinde olası bir savaşçı. Tek başına üst kademelerin tamamını şaşkına çevirmişti. Çünkü bir etki alanı düzeyiyle uğraşmak sadece intihardı. Kırlangıç Höyüğü şehrinin yaklaşık 800 kilometre dışında. Geniş yol büyük dağın içinden geçiyordu. Bu dağ ikiye bölünerek bir kanyon oluşturdu. Yeterince normal bir kanyona benziyordu. Bu sırada güçlü bir savaşçı tarafından ikiye ayrılan dağın zirvesinde yürüyen silüetler vardı. Toplam 13 kişi vardı. Hepsi zırh giymiş. Kask takmışlardı. Sadece gözleri açıktaydı. Sırtlarında bir veya iki balta ya da tek büyük balta taşıyorlardı. Zırhları siyah, kan kırmızısı ve altın renklerinden oluşuyordu. Abi, geldiler. Yu ailesi ekibi burada. Lider olanın boyu çok büyüktü. Altın zırh giymiş. Miğferin içinden bakan kan kırmızısı gözleri soğukla dolu. Kükreyerek, kardeşler, gidin, malları alın. Gümbürtü, 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 gümbürtü. 13 silhut. Şiddetli bir şekilde aşağıya doğru ateş eden kurşunlar gibi zirvelerden fırladı. 13 silüet hızla alçaldığında, üzerinden uçan devasa ekibin dikkatini hemen çekti. Takımın lideri siyah sakallı yaşlı bir adamdı. Sağ elini kaldırıp bağırdı. Dur. Tırnak işareti. Önümüzdeki geniş yolda sadece 13 silhut vardı. 13. Orada duran 13 şeytan gibi. 13. Siyah sakallı yaşlı adamın yüzü soldu. 13 balta. Takımın ön saflarında yer alan siyah sakallı yaşlı adam Yuyanta'nın yanındaki sıska adamın da ifadesi soldu. Neden geldiler? Olamaz. Kırlangıç Tümseyi bölgesinde son derece güçlü birkaç güçlü kahraman vardı. Bu iş ailelerinden çok daha güçlü. Örneğin bu 13 balta. Grubu oluşturan benzer ilgi alanlarına sahip 13 güçlü savaşçıdan oluşuyordu. Grupta hiç ast yoktu. Sadece bu 13 kişi.
Peki hangi aile Kırlangıç Tepesi'nin 13'lü baltasıyla uğraşmaya gerçekten cesaret etti? Neye dayanıyordu? Bu 13 eksenin içinde 3 bulut seviyesi vardı. Ve 10 zirve gökyüzü seviyesi. Etki alanı seviyesi. Alan Lord'u. Bu, tüm Kırlangıç bölgesinin hakim gücüydü. Tüm bölgeyi kontrol ediyor. Bulut seviyesi. Evren seviyesi. Bunlar çok güçlü oldukları için bölgedeki savaş gücünün zirvesi olarak kabul ediliyordu. Biz ne yaptık? Tırnak işareti. Biz ne yaptık? Tırnak işareti. Bu malları kaybedemeyiz. Büyük Yu ailesi şok oldu. 13 baltanın lordları. Ne tür emirleriniz varsa lütfen konuşun. Siyah sakallı yaşlı adam içten içe endişeliydi. Ancak bağırırken görünüşü hala güçlü ve gururluydu. Yu ailesi mi? Önlerinde duran 13 iblisin yumuşak bir sesi yankılandı. Lider, antik kalıntılardan zırhı teslim edin. Canlarınızı bağışlayacağız, dedi. Siyah sakallı yaşlı adam baktı. Koşmak. Siyah sakallı yaşlı adamın ekibiyle iletişim kurarken ifadesi zorlayıcıydı. Gümbürtü. Tüm ekip hazırlanmış gibi görünüyordu. Hemen gökyüzü seviyeleri, yıldız seviyesi, grubu çılgınca her yöne koştu. İster dağlara tırmanırken ister geriye doğru patikayı takip ederken. Yer seviyesinin büyük bir kısmı da hızla uçtu ve kaçtı. Sıska adam Yu Yanta da sürüyü geriye doğru takip etti. Yanta, hemen Na ailesi serserisinin olduğu yere git. Eğer alan düzeyindeki varlık oradaysa, Yu ailemizin hala biraz umudu var. Siyah sakallı yaşlı adam kükredi ve onlarla iletişim kurdu. Evet amca. Sıska adam cevap verdi. Yu ailesinin 100 kişilik ekibi delice kaçarken, 13 baltanın lideri kan kırmızısı gözleri şiddetle parladı ve bağırdı. Hepsini öldürün. Bir tanesini bile esirgemeyin. Tırnak işareti. Haha, anladım. Tırnak işareti. Kaçamazlar. Tırnak işareti. 9 ve 13. Kardeş. Karar ikinize kalmış. Liderleri de dahil olmak üzere 13 eksen hızla bulanıklaştı ve ailenin kaçan daha güçlü üyelerini kovaladı. İki siyah zırhlı adam kollarını uzatırken çılgınca güldüler. Derhal, yani, su, 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 su. Bulanık ışık huzmeleri her yöne doğru fırladı. Luo Feng 9 seviyede bir öğrenciyken zaten 10 uçan bıçağı kontrol edebiliyordu. Şimdilik eğer güce ihtiyaç duymasaydı binlerce küçük altın kılıcı kolaylıkla kontrol edebilirdi. Elbette güce ihtiyacı varsa yalnızca 10 kadarını kontrol edebiliyordu. Bu iki yıldız seviyesindeki zirve savaşçıların her ikisi de anında suikast silahlarına benzeyen küçük ince uçan baltayı fırlattı. Her biri avuç içi büyüklüğünde ve 1 milimetre kalınlığındaydı. Uçan baltalı suikast silahlarından oluşan bulanık bir görüntü gökyüzünü kapladı ve her yöne ateş açtı. Ah! Hayır! Hızlı! Tırnak işareti. Kaçan çok sayıda savaşçı. Çevredeki yoldaşlarının uçan baltalarla kafalarını kesmesi nedeniyle anında çılgına döndü. Tam delip geçtiklerinde her yere taze kan fışkırdı. Beyin dokusu ve kafalar yere düştü. Bir anda tüm kanyon adeta bir kabus sahnesi gibi kırmızıya boyandı. Yer seviyesindeki büyük grup, yıldız gezgini, katledildi. Birkaç saniye içinde. Kanyondaki Yu ailesinin tamamında 20'den az kişi kalmıştı. Tanrım! Siyah sakallı yaşlı adam yerde felç oldu. Yüzü başkalarının kanına bulanmıştı ve gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Tırnak işareti. Bir Ağustos böceğinin kanadı kadar ince. Küçük bir uçan balta silahı havada göz kamaştırıcı bir silüet bıraktı ve daha sonra neredeyse tofuyu dilimler gibi yaşlı sakallı adamın kafasını deldi.
Hiçbir şey yok. Burada değil. Bu yaşlı piçin uzay bilekliği var. Ancak istediğimiz zırha sahip değil. 13 baltadan saldırıları kontrol eden ikili. Hızla önemli cesetleri kontrol etti. Bunlardan sadece bir adet uzay eşyası buldular ancak istedikleri eşya yoktu. Kaçanlar en önemlisi. O 10 kişi kanyondan kaçtı. Merak etme. Büyük birader onları kovalıyor. Yakalandı. Çi. İkisi bir ışık huzmesi haline geldi ve hızla kalabalığa yetişti. Geniş yolda yaklaşık 10 kişi var gücüyle kaçmaya çalışıyordu. Hızlıca. Tırnak işareti. Hızlıca. Tırnak işareti. Yüzleri korkuyla doluydu. Özellikle de orta boylu ve yakışıklı genç usta Yufang. Yüzü kül rengindeydi. Son derece gergindi ve endişeyle şöyle konuştu. Amca, beni taşıyın ve kaçın. Beni de yanınızda getirin. Ancak grubun en güçlüsü olan amca Yuyanta, onu umursamadan uzun süre uzaklara kaçmıştı. Koşabileceğini mi sanıyorsun? Tırnak işareti. Uzaklarda altın zırhlı bir iblis tanrısı gökyüzünü yararak yetişti. Onun kahkahası kaçan 10 kişinin kulaklarında yüksek sesle yankılandı. Bu altın zırhlı silüetin arkasında hızla uçup giden biri daha vardı. Git ve öl. Tırnak işareti. Altın zırhlı iblis tanrının silüeti aşağıya daldı ve aynı anda bulut seviyesinin evren seviyesi, genetik enerjisi şiddetli bir şekilde yere çarptı. 100 metrelik alanda patlayan bir dalgalanma her yöne yayılmaya başladı. Bir evren seviyesinin genetik enerjisi, korkunç gücüyle çevreyi israftan başka bir şeye dönüştürmüyordu. Havada acı dolu çığlıklar ve çığlık sesleri duyuluyordu. Hayır. Yufang korkuyla uludu. Ancak vücudu sanki sayısız suikast silahıyla vurulmuş gibiydi ve anında elek gibi oldu. Kafasında bile molozlar vardı. Sonra patladı ve geriye karmaşadan başka bir şey kalmadı. Genç efendi Yufang ölmüştü. Nake. Yufang ölmeden önce geniş gözlerle baktı. Nake'nin takımına ulaşabileceğini o kadar çok umuyordu ki. En azından orada olduğu sürece hayatta kalma şansı vardı. Ancak hızının çok yavaş olması üzücüydü. Şu anda kaçan Yufang ailesinden sadece bir kişi kalmıştı. Ailedeki en güçlü 3 kişiden biriydi. Gök seviyesinin zirvesine ulaşıyordu. Kan damlıyordu Yuyanta. 13. Balta içinde bile güç bakımından 4 veya 5 sırada yer alırdı. En başından beri toplayabildiği en yüksek hızla yol boyunca kaçmıştı. Yufang'ı umursamıyordu. Çünkü biliyordu. Eğer o zırhı kaybederse şehirdeki Yu ailesinin de işi biterdi. O zamanlar bunu kabul etmemeliydim. Antik tanrı kalıntılarının içindeki hazine Yu ailemizin alabileceği bir şey değil. Fazla açgözlü olmamızdan, sadece fazla açgözlü olmamızdan nefret ediyorum. Olabildiğince hızlı uçarken içinden küfretti. O zamanlar Yu ailesi başarının faydalarını gördüğünde açgözlülükleri korkularını aştı. Bu sefer kumar oynamaya karar verdiler. Evet, bu bir kumardı. Kan damlıyor. Hala kaçmak mı istiyorsun? Bir ses anında Yuyanta'nın kulaklarına ulaştı. Yuyanta arkasına baktı. Uzakta altın renkli bir silüet hızla yaklaşıyordu ve Yuyanta'nın ifadesinin daha da çirkinleşmesine neden oluyordu. 13 balta arasında baş 3 ve 7 numara en az tanışmak istediği 3 baltaydı. Bunun nedeni, bu üçünün bulut seviyesinde, evren seviyesinde olmasıydı. Diğer 7'sinin ise hala yenebileceğine yeterince güvenmesiydi. Nake. Tırnak işareti. Nake. Yuyanta. Mesafeye bakarak hızını artırmak için yoğun bir mücadele verdi. Aniden,
Aralarında tanıdık gümüş zırhlı genç Nake'nin de bulunduğu 10 kişilik bir ekip ortaya çıktı. Bu, Yuyanta'nın gözlerinin anında umutla parlamasına neden oldu. Yüzü kızarırken yüksek sesle kükredi. "Genç efendi Nake, kurtar beni." Tırnak işareti. Luo Feng ve o ekip. Yufang aile ekibinden yaklaşık 200 kilometre uzaktaydı ve sonuçta Yuyanta sadece zirve yıldız seviyesindeydi. Blood River dünyasının yerçekimi yıldız gezgininin uçamayacağı kadar güçlü olmasına rağmen Yuyanta'nın hızı yine de saniyede 8 kilometreye ulaşabiliyordu. Uzayda yerçekimi olmasaydı, yıldız seviyesindeki bir zirve saniyede 150 kilometreye kadar ulaşabilirdi. Kan Nehri dünyasının yerçekimi şok ediciydi ve bu nedenle Yuyanta'nın hızı saniyede yalnızca 8 km/'ye ulaşabiliyordu. 200 kilometreye yakın mesafede 10 saniye boyunca uçmuştu. Sadece 10 saniyede, Büyük Yu ailesi ekibi yok edildi. "Genç efendi Nake, kurtar beni." Genetik enerjiyle dolu bir kükreme hemen çevredeki topraklarda ve gökyüzünde yankılandı ve geri koşan ekibin, Luo Feng, Nake ve grubunun şaşkına dönmesine neden oldu. Bakmak için başlarını çevirdiler. Uzaklardan iki silüet yaklaşıyordu. Birbiri ardına hızla takımlarına doğru ilerliyorlardı. Özellikle arkadaki altın renkli silüet uzun zamandır geniş aurasını etrafa yaymıştı. Bu Yuyanta ve arkasında 13 baltanın lideri var. Uzun boylu ve sağlam Thunder amcası bir bakıştan anlaşıldı. Korkuyu açığa vurarak şöyle konuştu. "Herkes dinlesin. 13 baltanın lideriyle asla uğraşmayın. Genç efendi Nake. Asla Yuyanta'ya yardım etmeyin. Ona yardım edemeyiz. Aksine, bu noktada ona yardım etmek intihar olur." Tırnak işareti. H-I-M-M. Nake'nin yüzü de solgundu. 13 baltanın lideri mi? Kırlangıç Tepesi'nin 10 milyon kilometre karelik alanı içinde bu kişi kesinlikle son derece saygın ve saygıyı hak eden bir kişiydi. "Kurtar beni." Sıska adam Yuyanta'nın yüzü Nake'nin takımına doğru koşarken korkuyla doluydu. Ancak Nake'nin ekibi hareket etmeden orada durdu. Açıkçası müdahale etmek istemediler. Gürültü. Arkasından korkunç bir enerji dalgası yayılıyor. İyi değil. Yuyanta arkasına baktı. Altın zırhlı şeytan tanrısı baltayı çoktan sallamış ve ona doğru saldırıyordu. Devasa balta salınımı yüksek basınç dalgalanması oluşturmuştu. Çıplak gözle görülebilen bir kesik dalgalanma ona doğru hızla yaklaşıyordu ve kılıcını durdurmak için sert bir şekilde sallarken Yuyanta'nın gözlerinin kızarmasına neden oldu. Lanet olsun. Yuyanta dalgalanma nedeniyle yere düştü. Tüm vücudu o kadar sert sarsılmıştı ki kemikleri kırılmıştı. Ben. Yuyanta geniş gözlerle baktı. Ağzından kan sızdı. Ardından kafası düştü ve artık yaşam duygusu kalmamıştı. Gümbürtü. Uzakta iki silüet belirdi. "Abi, eşyayı buldun mu?" İki uzun boylu ve sağlam adam bağırdı. "Bu onun üzerinde olmalı, lider." Yuyanta'nın yerdeki cesedine baktı ve hemen kolunu tuttu. Dönüp kardeşlerine baktı. 3 ve 7 kardeş. Bu bir uzay bilekliği. Az önce herkesi katleden iki kişinin gözleri parlayarak baktı. Luo Feng ve Nake'nin küçük ekibi hareket etmeye ya da kaçmaya cesaret edemeden orada durdu. Tam olarak bilgilerin tasvir ettiği gibi. Kan Nehri dünyası güçlülerden yanadır. Katliamlar her yerde görülüyor. Yüksek statüdeki punklar bile bu şekilde öldürülüyor. Luo Feng uzaktaki Yuyanta'nın cesedine baktı ve sessizce başını salladı. Bu sırada havada silüetler belirmeye devam etti. 13'lü balta geldi.
Uzun boylu ve sağlam Thunder amcanın gözleri şokla doldu. 13 balta. Efsanevi 13 balta. Gümüş zırhlı Nake'nin gözlerinde hem heyecan hem de gerginlik vardı. Bunlar efsanevi figürlerdi. Yufang ailesinin güçlü ekibini öldürmek tavuk öldürmek gibiydi. Bunlar gerçek güçlü savaşçılardı. Mutlak savaşçılar. 13 baltanın çok uzakta olmayan lideri kaşlarını çattı. Neden burada değil? Tırnak işareti. Ne? Orada değil mi? Tırnak işareti. Abi. Uzay bilek bandında zırh yok mu? Tırnak işareti. Hepiniz herkesi kontrol ettiniz mi? Lider kardeşlerine baktı. Diğer 12 kişi ise, onlarda yok. Hepimiz kontrol ettik. Sadece bir kişinin uzay eşyası vardı ve bizim istediğimiz zırha sahip değildi. Az önce damlayan kan onları onu kurtarmaya çağırıyordu. Altın zırhlı lider. Kan kırmızısı gözlerinin uzaktaki gruba bakarken Nake ve grubunun anında korku hissetmesine neden olduğunu söyledi. Lider kaşlarını çattı. Yu ailesi ile aynı grup olabilirler. Sadece ilk ve sonraki gruplara ayrılmış olabilirler. Büyük birader. Öldüreceğiz ve sonra bakacağız. Neden bu kadar çok düşünüyorsun? Tek tırnak tek tırnak. H-I-M-M. Tırnak işareti. Lider başını salladı. Onları öldürün. Tırnak işareti. 13. Balta'ya göre Kırlangıç Tepesi'nde bir grup zengin aile takımını öldürmek karıncaların üzerine basmak gibiydi. Bu kadar basit. Kan Nehri kıtasında nerede durduğunuzun ya da neye sahip olduğunuzun bir önemi yoktu. Eğer birinin büyük bir yumruğu varsa, kanun buydu. Yu ailesi ile hiçbir ilişkimiz yok. Bizi öldürmeyin. Bizi bağışlayın. O uzun boylu ve sağlam gök gürültüsü amcası da dahil olmak üzere. Gardiyan grubunun hepsi korkmuş görünüyordu. Basit ve savaş ruhuyla dolu genç Nake bile korkmuş ve şok olmuş görünüyordu. Çok sıkıntılı. Luo Feng başını salladı. Bu grupta 3 evren seviyesi var. Onlara bilinçle öylece baskı yapamam. Kişisel olarak harekete geçmem gerekecek. Bilgi doğruydu. Blood River dünyasında insanın başkalarını öldürmek zorunda kaldığı birçok kez vardır. Gümbürtü. 13 baltalı grup başlangıçta Nake'nin grubuna soğuk bir şekilde bakıyordu. Ancak içlerinden biri tam da suikast silahlarını serbest bırakmak üzereydi. Birdenbire 13'ü korku dolu bir bakış sergiledi. Çünkü bir anda 13'ünün önünde bir silüet belirdi. Siyah zırhlı, siyah saçlı bir genç. 13 fotoğrafın önünde aynı anda 13 fotoğraf belirdi. Bu nasıl mümkün olabilir? 13 baltanın güçlü lideri de dahil olmak üzere 13'ü korkuyla baktı çünkü rakibin görünüşü çok tuhaftı. Işınlanma noktasına kadar hızlıydı. Ancak korku içinde bile silahlarını kullanmak için büyük çaba harcadılar. 13 resim. 13 Luo Feng. Luo Feng'in gözleri soğudu. Bakışları bıçak gibiydi. 13 fotoğrafın hepsi 13 üyeye bakıyordu. Bıçağı parladı. Muazzam bir nefretle dolu 13 son derece güzel flaş. Saldırıya uğrayan 13 baltanın da aralarında bulunduğu bu sahneye tanık olan Nake ve grubu. Bıçak çalışmasından etkilenmeden edemedi. Bilinçleri kılıç işçiliğine kapılmaya başlamıştı. Şi, 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 şi. Bıçağın cerrahi bıçaklar gibi 13 kez parlaması. Kasklarının dış hatlarını takip ederek hemen içeri girip geri çekildi. Sürekli yüzen 13 flaş yanıp söndü ve kayboldu. Görüntüler de ortadan kayboldu ve Luo Feng kan kırmızısı illüzyon kılıcını sırtındaki kınına geri koydu. Sessizlik. 13 savaşçı orada hareketsiz duruyordu. Saf ve masum Nake.
Yıldırım amca ve koruma grubu hala bıçak işine dalmışlardı. Luo Feng bilincinin hafif bir baskısıyla onlara bir bakış atmaktan kendini alamadı ve tamamen dalmış serserilerin şoktan uyanmasına neden oldu. Hepsinin ne olduğunu anlaması biraz zaman aldı. Neden 13 baltanın hepsi orada hareketsiz duruyor? Gözlerim beni daha önce yanıltmıyordu değil mi? Gördüm, dedi bir muhafız. Açıkça hala sersemlemiş halde. Kapa çeneni. Uzun boylu ve sağlam gök gürültüsü amcası öfkeyle iletişim kurdu. Gardiyan hemen uyandı. Öldü. 13 balta öldü. Uzun boylu ve sağlam yapılı gök gürültüsü amcası iletişim kurdu. 13 zırh ve miğferden aşağı damlayan kan izlerini göremiyor musunuz? Hepinizin hala biraz gücü olduğuna göre onlardan hiç enerji gelmediğini hissedemiyor musunuz? Tırnak işareti. Doğru. Kan lekeleri var. Hiç enerji yok. Tanrım, yanlış görmedim değil mi? Feng denen o aptal. Hayır. O güçlü siyah zırhlı adam gelişigüzel bir hamle yaptı ve aynı anda 13 kişiyi öldürdü ve 13'lü balta. Aslında misilleme bile yapamadı mı? Tırnak işareti. Az önce 13 siyah zırhlı savaşçının aynı anda kılıç kestiğini gördüm. Bıçak işi tek kelimeyle büyüleyiciydi. Gardiyan grubu tamamen bastırılmıştı. Kan nehri dünyası gücü tercih ediyordu. Ve onları büyüleyen bıçak hareketi içlerini titretiyordu. Gerçekten aptaldım. Çok aptaldım. Uzun boylu ve sağlam gök gürültüsü amcasının vücudu hafifçe titriyordu. Bu mutlak savaşçıyı ilk gördüğümde orada durup aptalca mangu canavarına bakmıyordu. Canavarı kendisine rakip olarak bile düşünmüyordu. 3 bulut seviyeli 13 balta bile misilleme yapamadılar ve hepsi öldürüldü. Mangu canavarı çok daha mı az? O piç grubu hala onun aptal olduğunu söylüyordu. Açıkçası aptal olan sadece biziz. Doğru. Daha önce Yu ailesi ve birlikleri genç efendimizi küçük düşürmek istediğinde hepsi korkup kaçmıştı. Bize yardım eden kesinlikle oydu. Hiçbir iz bırakmadan, damlayan kan gibi insanları, hepsi kaçıncaya kadar korkuttu. Bu gerçek bir savaşçı. Mutlak bir savaşçı. Tırnak işareti. Gümüş zırhlı Nake'nin Luo Feng'e bakışı çılgınlıkla doluydu. Mutlak savaşçı. Gerçek bir savaşçı. Mutlak savaşçı. Nake mırıldandı. 13 balta Yuyanta gibi birini kolayca öldürdü. Ve o efsanevi bir savaşçıydı. Ancak büyük kardeş Feng aslında 13 baltayı onlar hareket bile edemeden öldürdü. Ve sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi hala orada hareketsiz duruyorlar. Bu nasıl bir güç? Tırnak işareti. Genç efendi. Bu gerçek bir mutlak savaşçı. Eğitim keşişi. Tandır amcanın yüzü heyecanlıydı ve şöyle konuştu. İzlenimi kötü değil. Acele edin ve ona yaklaşın. Böylesine mutlak bir savaşçıyla iyi ilişkiler içinde olmak. Ailemiz için çok önemlidir. Beni rahatsız etme. Nake şu anda ailesi hakkında hiçbir şeyi umursamıyordu. Şu anda hissettiği tek şey heyecandı. Efsanevi bir idolle tanışmanın heyecanı. Nake içten içe gergindi ama dişlerini gıcırdattı ve Luo Feng'e doğru yürüdü. 13 baltayı öldürdükten sonra Luo Feng, şaşkın gardiyanlarla uğraşamadı. O, Yuyanta ile birlikte 13 baltanın bedenlerini taramak için ruh enerjisini kullanıyordu. Bu 13 balta zengin. Herkesin bir uzay eşyası var. Luo Feng'in taraması doğrulandı. Uzay bileziklerinden bilek bantlarına, kol koruyucularından uzay kemerlerine kadar ruh enerjisini kontrol ederek vücutlarındaki tüm eşyaları aldı ve uzay yüzüğünde tuttu. Bakalım içlerinde ne var? Luo Feng elini çevirdi ve bir bileziği aldı.
Ruh enerjisini kullanarak onu kaldırıp kontrol etti. Feng, büyük kardeş Feng, heyecanlı ve gergin bir ses yankılandı. Luo Feng döndü ve kırmızı yüzlü gergin ve heyecanlı gümüş zırhlı genç Nake'ye baktı. Bu sırada genç derin bir nefes aldı. Gözleri heyecanını ve ibadetini zorlukla barındırıyordu. Büyük kardeş Feng, sen dikkat çekmeyen ve sürekli kıtada dolaşan efsanevi savaşçı mısın? Münzevi. Tırnak işareti. Münzevi mi? Luo Feng şaşkına döndü. Ardından başını salladı ve gülümsedi. Sanırım öyle. Ah. Tırnak işareti. Nake son derece heyecanlıydı. Münzevilerin düşük profilli ve güçlü olduğunu duydum. Sürekli dolaşarak dünyadan dünyaya seyahat ederler ve pek çok gizemli yere gittikleri için görüş açıları son derece geniştir. Kan iblisi okyanusu, yasak dağlar, antik tanrı kalıntıları ve benzeri gibi orada bulundunuz mu? Luo Feng fark etti. Karşısındaki gençler ona tapıyor. Buraları görüp görmediğini soruyordu. Fakat bahsettiği bu yerler neydi? Karanlık evrene, ilk evren ilk kaos şehrine, dünya içinde dünyaya, mutlak başlangıç gizli bölgesine ve hatta sanal evren şirketinin genel merkezine gitti. Fakat, kan iblisi okyanusu, yasak dağlar, kan nehri dünyasındaki antik tanrı harabeleri, onları hiç duymamıştı bile. Ben oraya gitmedim. Luo Feng gülümsedi ve başını salladı. Belki gelecekte bir şans doğar. Nake son derece heyecanlıydı. Kan iblisi okyanusunun bizden 800 dünya uzakta olduğunu duydum. Bir dünya kentinin liderinin bile oraya ulaşması çok uzun zaman alır. Luo Feng içten içe şok oldu. Mesafe çok uzak değildi ancak Blood River dünyasında uçan gemi teknolojisi yoktu. İnsan ancak kendisi uçabilirdi. Yüksek yerçekimi ile 800 dünya uzağa uçmak ne kadar sürer? Kan Nehri kıtasının yerlilerinin dünya uzaklığı bir dünyanın bölgesi olarak ifade edilir. Her dünya bölgesinin çapı 100 milyonlarca km'den milyarlarca km'ye kadardı. Böyle bir alanla günde 100.000 kilometre yol kat edilse bile bir dünyanın içinden geçmek yine 10.000 gün sürecektir. 800 dünya. Bu kaç yıl sürer? Luo Feng ve Nake'nin ekibi uzaktaki geniş kırlangıç tümsekli şehre doğru yürüdü. 13 baltanın geride bıraktığı eşyaları kontrol ederken yürüdü. Çekte Luo Feng'in beklenmedik sürprizleri vardı. Aslında o kadar çok para birimi var ki. 13 baltalı gerçekten de zengin. Bunlarla çok daha kullanışlı olacak. Luo Feng para konusunda pek heyecanlı değildi. Onu gerçekten heyecanlandıran şey şuydu. Aslında o kadar çok kitap var ki. Çoğu eğitim yöntemleri ve benzeri şeylerdi ama ansiklopedi benzeri. Kıtayı keşfetmeye dair ortak bilgi ve bilgileri içeren çok sayıda kitap vardı. Teknikler ve beceriler Luo Feng'in umurunda bile değildi. Zaman uzayının binlerce tekniği karaladığını gören Luo Feng, bunlardan daha iyi becerileri kolaylıkla yaratabilirdi. Kıyaslanamaz bile. Blood River dünyasının eğitimi, hiçbir şekilde insanlığın kutsal eğitim toprağı olan ilkel kaos şehri ile kıyaslanamaz bile. Ortak bilgi, ansiklopediler. Luo Feng rastgele bir tanesini seçti ve bu kitapta yumuşak ama sağlam bir malzeme kullanıldı. Üzerinde 3 kelime vardı. Kan Nehri kristali. Daha önce kristaller hakkında herhangi bir bilgi bilmediğim için hala endişeleniyordum. Ancak şu anda detaylı bir şekilde anlatan bir kitabım var. Luo Feng çok mutluydu. Para onun için pek bir şey ifade etmiyordu. Ruh enerjisini kullanarak kitabı tarayıp hızlıca okuyup kristaller hakkındaki detaylı bilgileri anlayarak yürüdü.
Kan Nehri kristalleri, tüm kıtanın mücevherleri, eşsiz gizemli bir enerjiye sahipti. Tanrıların kıtaya verdiği bir hazineydi. Yalnızca yüksek ve kudretli ölümsüz mabetler ara sıra dünyaya Kan Nehri kristali verirdi. Bu türbelerin dışında, kristalleri nereden geldikleri ve nasıl yaratıldıkları noktasına kadar hiçbir güç veya kişi yaratamaz. Kan Nehri kristalleri vücuda emilebilir ve kıyaslanamaz derecede gizemli bir etki yaratır. Gizemine gelince, bu kitaplar yalnızca tahminde bulunabilir. Etkilerini kamuya açıklamaz. Ancak savaşçının yüksek gereksinimleri olduğundan herkes kristalleri vücutlarına ememezdi. Normal şartlar altında, daha fazla katliam yapmış savaşçılar bir kristali absorbe etmeyi daha kolay bulurlardı. Kan Nehri kristali, geniş kıtadaki her savaşçının aradığı bir şeydi. Fakat, çok değerliydi ve nadiren görülüyordu. Uçsuz bucaksız kıtada ölümsüz mabetler bir kural koymuştu. Etki alanı düzeyindeki alan lordu, savaşçılar, ancak bir kan nehri kristalini emdikten sonra bir bölgeye hükmetme hakkına sahip olacaklar. Normal domain seviyesindekilerin şehir lideri olma hakkı yoktur. Dünya düzeyindeki sektör lordu, savaşçılar, bir dünya şehrine hükmetme hakkına sahip olmak için onların da bir kristali özümsemeleri gerekir. Kan Nehri kristalleri nadir ve değerliydi. Ve onları özümsemek daha da zordu. Sadece bir tanesini emmek zordu. İkisini absorbe etmek vücudun ihtiyacının 10 katına, 3 kristalin ise 1000 katına sahip olacaktı. Ne kadar ileri giderseniz, gereksinimler de o kadar zorlaşır. Kıtada bir söz vardı. 3 kan nehri kristalini emen bir savaşçı, eşsiz gizemli güçlere sahip olur. Böyle bir savaşçıya kan savaşçısı adı verilirdi. Ve kan savaşçısı gidip dünya şehrinden kan nehri madalyasını alabilir. Onlar kıtanın gururuydu. 10 kan nehri kristalini emen bir savaşçıya kara savaşçı denir. Değerli kara nehir madalyasını almak için ölümsüz tapınağa gidebilir. Efsanevi kan savaşçısının üretilmesi sayısız yıl aldı. Kara savaşçı. Bu tamamen bir söylentiydi. Hiç kimse siyah bir savaşçının var olup olmadığını bile bilmiyordu. Son trilyon yılda belki bir tane bile yoktu. Demek böyle. Luo Feng kitabı kapattı ve içi neşeyle doldu. Kan savaşçısı unvanını almanın 100.000 puan vermesine şaşmamalı. Ve tek başına bir kan nehri kristali elde etmek yalnızca 10.000 puan kazandırır. Bu ikisinin zorluk açısından farklı olduğu açık. O yukarı baktı. İleride antik kentin 100 jank yüksekliğindeki girişi vardı. Sonunda Kırlangıç Tepesi şehrine ulaşmıştı.